Civilization oynayanlar bilir. Oyuna antik çağda başlarsınız ve zaman ilerledikçe bazı dünya harikalarını keşfedersiniz. Bu dünya harikaları tarih boyunca medeniyetlerin bir güç gösterisi, bir kültür mirasıydı. İnsanoğlu çağlar boyunca uzun süre kendinden söz ettirecek, geleceğin hayran kalacağı ve hatta tarih kitaplarında yerini alabilecek eserler vermeye çalıştı. Bu nedenle de daha iyisini, daha güzelini yapabilme arzusu, insanoğlunun her çağda içinde taşıdığı bir duygudur. Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmış olsa da, pek çoğu savaşlar, doğal afetler ya da zamana yenik düşme gibi nedenlerle günümüze kadar ulaşamadı. Bahsi geçen bu meşhur 7 harika kavramını ilk olarak M.Ö. 5. yüzyılda tarihçi Herodot ortaya atmıştır. Antik dönemin 7 harikası olarak bilinen, insan eliyle yapılan bu muhteşem yapılara ve hikayelerine hep birlikte bir göz atalım mı? Ne dersiniz? Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru Dream of Holiday'den bahsetmek istiyorum. Dream of Holiday, Türkiye genelinde hizmet veren bir tatil evi ve villa kiralama şirketi. 2006 yılından bu yana bu sektörde olan bir marka. Her bütçeye göre villa veya tatil evleri mevcut. Yavaş yavaş yaz sezonu da yaklaşıyor. Bunaldığınız evlerde artık güzel bir tatil hak ediyorsunuz. O zaman bizden size güzel bir kıyak. 4 takipçime, hatta 4 aileye Dream of Holiday'in tatil evlerinden 4 günlük tatil hediye. Gleam üzerinden çekilişle belirleyeceğiz kazananları. Tek yapmanız gereken açıklamalarda verdiğim çekiliş linkine gidip oradan Dream of Holiday'in Instagram ve YouTube hesaplarına abone olmak. Böylece tatil kazanma şansınızı daha da arttırmış olacaksınız. Bunun dışında bu video üzerinden siteye giden herkese %5 indirim sağlanacak. %5 deyip geçmeyin, büyük rakamlarda 7-8 günlük tatillerde ciddi bir indirime denk geliyor. Biliyorsunuz ben çok nadiren sponsorlu video yapıyorum. Dream of Holiday ile yakın bir arkadaşımın referansıyla görüştüm. Kendileri benim yaşadığım şehirdeymiş zaten. Bizzat gidip görüşme şansım oldu. O sebeple gönül rahatlığıyla böyle bir tanıtım ve çekiliş hazırladım. Kazananlara şimdiden iyi tatiller. Detayları Discord kanalıma gelip moderatörlerden öğrenebilirsiniz. Evet, gelelim konumuza. Antik dönemde yapılmış pek çok harika yapı olsa da ilk önce belirlenmiş 7 harikadan bahsetmek lazım. Bunlardan sadece bir tanesi günümüzde hala ayakta. O da listenin 1. numarasındaki Keops piramidi. Keops piramidi, günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan Gize'yi çevreleyen antik Gize mezar kentinde bulunan 3 anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanı. M.Ö. 2551 ila 2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu yapı, dünyanın 7 harikasından biri olup, bu 7 harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eser. Bu piramidin Mısır firavunu Kufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiği ve yapımının yaklaşık 20 yıl sürdüğü sanılıyor. 20. yüzyıl başlarına kadar, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük insan yapısı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamış. Büyük piramidin inşa tekniği hakkında günümüzde çok çeşitli varsayımlar var. Mısır'ın eski imparatorluk dönemlerinden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı etkilerine binlerce yıl karşı koyabildi ve gizemleri bir bir ortaya çıksa da henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürüyor. Bir diğer antik dünya harikası ise Babil'in asma bahçeleri. Bu arada bu görüntüler bir sigorta şirketinin tasarım ekibi tarafından antik dünya harikaları günümüzde nasıl görünürdü fikrinden yola çıkarak Cinema 4D gibi yazılımlarla 3 boyutlu olarak yapıların tariflerine uygun bir şekilde hazırlanmış. Gerçekten de ortaya muhteşem görseller çıkmış. Tasarımcıların ellerine sağlık. Açıklamalarda linkini paylaşacağım. Siz de bu harika görsellere o link üzerinden ulaşabilirsiniz. Tam bölgesi net olarak belirlenemeyen Babil'in asma bahçeleri, eski dünyanın 7 harikasından biri seçilen fakat günümüze ulaşamamış bir kompleks. Irak'ın güneyindeki Babil şehrinin yakınlarındaki antik Babil şehrinde inşa edildiği düşünülüyor. Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında M.Ö. 1894 yılında kurulmuş. Babil'in merkezi günümüzdeki Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer alıyor. Babil metinlerinde bu bahçelerle ilgili kesin kanıt teşkil edecek bir alıntı yok ve bahçenin fiziksel varlığıyla ilgili arkeolojik bir kanıt da henüz bulunamamış. Efsaneye göre bahçe, Babil kralı İmparator II. Nabukadnezar tarafından eşi kraliçe Emitis için özel olarak tasarlanmış.
Kraliçe memleketinin yeşil tepelerini Babil'den göremediği için üzüldüğünden kraliçesinin üzüntüsünü ve özlemini gidermek isteyen imparator, Irak'ın karasal ikliminde yemyeşil bahçeler üzerinde yükselen bir şehir kurmuş. Doğu'nun bahçeleri olarak adlandırılan Babil'in asma bahçelerinin ve Babil şehrinin antik dünyanın ütopik şehri olarak görülmesine ve cennet benzeri tasvirlerinin oluşmasına sebep olmuş. Babil'in asma bahçelerinin bahsedilen inşası eşsiz bir mimarlık ve mühendislik örneğidir. Suyun yukarıya doğru vidalar ve spiral makinelerin uyguladığı basınç yoluyla ve su kemerleri aracılığıyla çıktığı söyleniyor. Rotamızı antik Yunanistan'a çevirdiğimizde bizi görkemli Zeus heykeli karşılar. Milattan önce 450'de Yunanistan'ın Olimpos veya Olimpia şehrinde inşa edilen Zeus heykeli, antik Yunan mitolojisinin baş tanrısı Zeus'a adanmış. Atina'daki Parthenon tapınağında bulunan Athena heykelinde yapan Fidias adlı ünlü heykeltıraş tarafından yaptırılmış. Heykelin kendisi tahta iskeletten yapılarak üzerine fil dişi ve altın parçalar ve değerli taşlar yerleştirilmiş. 12 metre boyundaki heykelin sağ elinde zafer tanrıçası Nike, sol elinde güç ve hükümdarlık simgesi olan bir kartal vardı. Oldukça etkileyici olarak betimlenen Zeus heykeli ve tapınağı milattan sonra 391 yılında kapatılmış. Daha sonra da o zamanki adıyla Konstantinopolis olan İstanbul'a taşınmış ve burada 462 yılında çıkan bir yangında tamamen yok olmuş. Antik dünya harikalarından Yunanistan'da bulunan bir diğer heykelse Rodos heykelidir. Antik çağda Rodos adasındaki Rodos şehrinin liman girişinde bulunan heykel, Yunan güneş tanrısı Helios'un heykelidir. Makedonyalı Antigonitlerin M.Ö. 305'te Rodos'a saldırıp bir sene süren kuşatma sonrasında geri çekilerek barışın sağlanmasıyla beraber Rodoslular yapımı 12 yıl sürecek ve tanrılara şükranlarını gösterecek heykeli yaptırmışlar. Heykelin ayrıca düşmanları korkutması ve şehri koruması amacıyla yapıldığı da söylenir. Liman girişinde duran heykelin iki bacağı arasından gemilerin geçebildiği de bazı çizimlerde tasvir edilmiş. Heykel M.Ö. 225 veya 226'da çıkan bir depremde yıkılmış ve birkaç asır yan bir şekilde kalmış. 5. Antik Dünya harikası için tekrar Mısır'a dönüyoruz. İskenderiye Feneri. Tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanı olan İskenderiye Feneri, günümüze ulaşmamış muhteşem yapılar arasında. Mısır'ı yöneten Ptolemy Hanedanlığı'nın ilk kralı Batlamyus tarafından İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Faros adası üzerine yaptırılmış. 135 metre uzunluğundaki fener beyaz mermerden yapılmış ve tepesindeki tunç ayna 70 kilometre uzaklıktan görülerek Akdeniz'deki gemilere rehberlik yapmış. Fener deprem ve fırtınalar sonucunda yıkılmış. Fener kelimesi hem Türkçe'ye hem de birçok dile bu fenerin adından dolayı yerleşmiş. Fener üzerinde yerleştiği adanın adından dolayı Faros olarak anılmış ve günümüzde bu kelime ve türevleri birçok dilde deniz feneri anlamına geliyor. Bir diğer antik dünya harikası ise güzel ülkemizde yer almış olan Halikarnas mozolesi. Kral Mausolos adına kralın ölümünden sonra karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış olan mozole, bugün Bodrum olarak bildiğimiz Halikarnassos'ta bulunuyormuş. Dünyanın ilk mozole örneği olan Halikarnas mozolesi oldukça büyük boyutlarıyla da dikkat çekiyormuş. Piramit benzeri bir çatıya sahip olduğundan Mısır mimarisiyle ve kolonlarıyla da Yunan mimarisiyle benzerlik gösteriyormuş. Kendisinden sonra gelen mozolelere de örnek olduğundan bugün mozole alanı açık hava müzesi olarak ziyaret edilen bir yer. Antik dünyanın 7. harikası da yine Türkiye'den bir eser. Artemis Tapınağı. Dünyanın 7 harikasının ikisinin Türkiye'de olması gurur verici. Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş Artemis Tapınağı, İzmir'in Selçuk ilçesinde ve Efes-Ören yerine 4 kilometre kadar uzakta bulunuyor. Artemis, Yunan mitolojisindeki ay, avcılık ve bereket tanrıçasıdır ve Apollo'nun ikiz kardeşidir. M.Ö. 550 yılında inşa edildiği tahmin edilen tapınak tamamen mermerden yapılmış fakat günümüze sadece birkaç mermer parçası kalmış. Tapınağın yapımının yaklaşık 120 yıl sürdüğü söylenir. Yapımına başlatan kişi ise Lidya kralı Kroisos'tur. Sidonlu Antipader tapınağı şöyle tarif etmiş. Mağrur Babil'in üstünde savaş arabaları için yol olan duvarlarını ve Alfeus'taki Zeus heykelini ve asma bahçelerini gördüm. Ve güneşin Kolossus'unu ve yüksek piramitlerin devasa işçiliğini ve Mausolos'un engin mezarını.
Ama Artemis'in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklığını kaybetti ve dedim ki, işte Olimpos'un dışında güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı.